Gençlik Pınarı'nın fragmanını ilk gördüğümde çelişkili tepkiler vermiştim. Bir yandan, tarih odaklı bir macera filmine benzeyen herhangi bir şey görmek beni heyecanlandırdı. Bunun bir soygun filmi olarak adlandırıldığını gördüm, ancak doğru terim hazine avıdır, dünyayı dolaşan, aksiyondan etkilenen, yıldızların yönettiği bir hazine avı. Eski bir uygarlığın gömdüğü sırları ortaya çıkarmak için mitlerin ve efsanelerin peşine düşen eğlenceli karakterleri izlemeyi seviyorum ve Hollywood buna nadiren izin veriyor. Öte yandan, Guy Ritchie'nin yönettiği ve Natalie Portman ile John Krasinski'nin başrollerini paylaştığı, gişe rekorları kıran bu dört dörtlük filmin neden doğrudan yayınlandığını merak ettim. Ya filmi aynı soruyu sorarak, bu kez sektöre yumruğumu sallayarak bitirecektim ya da bitirmeyecektim. Her iki seçenek de rahatlatıcı görünmüyordu. Şimdi, filmi izledikten sonra, tepkim aynı şekilde karışık kaldı. Bazı açılardan, Gençlik Pınarı aradığım macera hikayesi ve durum böyleyken her dakikasından keyif aldım. Ancak bu film hem anlık hem de temel kusurlarla dolu. Film beni hem eğlendiriyor, hem de hayal kırıklığına uğratıyor ve bu satırları yazarken hangi duygunun galip geleceğini henüz bilmiyorum. Gençlik Pınarı sağlam bir macera filmi heyecanı sunuyor. Gençlik Pınarı, özünde babalarının mirasının uzun gölgesiyle boğuşan iki kardeş hakkında. Indiana Jones tipi bir maceraperest olan Harrison, hak ettiği övgüyü olmasa da dünyanın saygısını kazanmış bir bilim adamıydı ve maceraları genellikle aile meseleleriydi. O öldükten sonra, oğlu Luke onun peşinden gitmeyi seçti, ancak bunu yapma şekli keşiften çok hırsızlık olarak değerlendirilebilir. Kızı Charlotte yolculuğu durdurdu ve indi, evlendi, bir çocuğu oldu ve Londra'da bir müzenin küratörlüğünü yapıyor. Film başladığında, bu hayatları uçurumun kenarına itmişlerdir. Luke birkaç sanat eseri hırsızlığı nedeniyle Interpol tarafından takip edilirken, Charlotte'un dostane boşanması, o kadar da dostane değildir ve oğlunun velayetini tehdit etmektedir. Luke'un, ölümcül hasta milyarder Owen Carver adına efsanevi Gençlik Pınarı'nı aradığı son macerasına isteksiz kız kardeşini de dahil etmesiyle yeniden bir araya gelirler ama yolculukları varacakları yerden çok daha fazlasıdır. Hedeflerine yaklaştıkça birbirlerine de yakınlaşırlar. Gençlik Pınarı'nın en iyi içgüdülerinden biri. Carver'ın görevi olay örgüsünü ilerletmek için yeterli motivasyonu sağlarken, film sürekli olarak bu arayışın Luke için neden bu kadar önemli olduğuna geri dönüyor ve rüyalar aracılığıyla onun rahatsız edici bilinçaltına dair ipuçları veriyor. Film sık sık yalpalıyor ama bu omurga onun düşmesini engelliyor. Büyük finalin duygusal bir yankı uyandırması da ancak bu sayede mümkün oluyor. Yine de çoğunlukla, yardıma ihtiyacı olan macera set parçaları değil. Yapısal olarak, senarist James Vanderbilt ana karakterler için ilginç bir yol çizmiş olsa da, biraz Indiana Jones, biraz National Treasure ve şaşırtıcı bir şekilde The Da Vinci Code'dan oluşan bir öncüller büfesinden yardım aldığı açık. Ayrıca, Ariane Moaed'in canlandırdığı müfettiş Jamal Abbas ve Eiza Gonzalez'in canlandırdığı, Çeşme'nin efsanevi koruyucularının gizemli temsilcisi tarafından ayrı ayrı takip ediliyorlar. Gençlik Pınarı'nın kusurları her yerde. Ancak her ne kadar arkama yaslanıp yolculuğun tadını çıkarmak istesem de, Gençlik Pınarı'nın sayısız sorunu beni her zaman bu yolculuktan çekip çıkarmayı başardı. En sık rastlanan suçlu, kulağa çok sık garip bir şekilde çarpan diyaloglar, ancak tam olarak kimin suçlanacağını söylemek zor. Senaryonun el altında bir eş anlamlılar sözlüğüyle yazıldığı çok açık, ancak konuşmaların ritmi de sarsıcı bir şekilde bozuk ve eğlenceli bir entelektüel duruş olarak tasarlanmış olabilecek şeyler doğal değil. Ya yönetmen, ya oyuncuların çoğu ya da her ikisi de bu filmin yazılış biçimini iyi karşılamamış. Krasinski ne yazık ki yanlış seçilmiş. Bu filmin umutsuzca ihtiyaç duyduğu karizmadan yoksun. Bunun üzerine üsluptaki tutarsızlıklar Ritchie'yi işaret ediyor. Ritchie her zaman görsel süslemeleri tercih eden bir sinemacı olmuştur ve en iyi hallerinde gerçek bir serinlik hissi verirler. Ancak buradaki seçimlerinin çoğu gerçek bir amaçtan yoksun. Örneğin Sherlock Holmes'ta kullandığı ağır çekim, Sherlock'un dehasına dayanıyordu ve bizi onun düşünme hızına kaptırmak için dünyayı yavaşlatıyordu. Aynı numarayı Luke'ta da denediğinde, bu gerçek bir fikirden çok bir taklit gibi geliyor. Gençlik Pınarı böyle anlarla doludur. Krasinski'nin ne yazık ki yanlış rolde olması da yardımcı olmuyor. Düşünceyi anlayabiliyorum, komedi yeteneklerini aksiyon kişiliğiyle birleştirirseniz belki büyüleyici bir maceracı elde edersiniz. Ama bu filmin umutsuzca ihtiyaç duyduğu karizmadan yoksun. Büyük, heyecan verici bir şey olmadığında,
Bu tür bir film çeşitli karakterler arasındaki kimyayla yaşar ve Krasinski ve Portman ve Krasinski ve Gonzalez'in önemli eşleşmeleri bunu yeterince sağlamıyor. Ritchie ve Coe bu türün çekiciliğini gerçekten anlıyorlar mı? En önemlisi, gençlik pınarını film yapımcılarının insanların bu filmlerde neyi sevdiğini gerçekten anlayıp anlamadıkları konusunda ileri geri giderek geçirdim. Ritchie üretken bir aksiyon yönetmeni ve burada da aksiyona ağırlık veriyor ki bu iyi bir şey. Dikkat dağıtacak kadar stilize olmadığında, aksiyon iyi. Ancak Hazine Avı filmlerinin bazen bu film tarafından göz ardı edildiğini hissettiren inekçe bir yanı vardır. Ben şahsen karakterlerin bir tarih ya da efsane hakkında önemli bilgiler vermesini seviyorum ama daha da önemlisi bunu seviyorlar. Indiana Jones ahit sandığı hakkında konuştuğunda ya da Nicolas Cage'in Beni Kurucu Babalar hakkında konuştuğunda ışıldıyorlar. Bu yeni karakterler problem çözerken, sanki bilgi gösterileri havalı olmanın bir yoluymuş gibi hava atıyorlar. Ancak heyecanlarının son derece havasız olmasında daha sevimli bir şey var, özellikle de karakter genellikle havalı olmadığında. Gençlik Pınarı'nda bu tamamen eksik değil ve aradığım hava son bölümde gerçekten ön plana çıkıyor. Bu yüzden, lehte ya da aleyhte kesin bir duruş arasında sıkışıp kaldım. Yine de emin olduğum tek şey, bu filmi izledikten sonra bir tane daha izlemek istediğim ama bu insanlardan değil.